de var. Yani bundan 10 sene önce yaptığım bir şeyi ben bugün satıyor olabiliyorum. Yani o müşteriyle buluşturabiliyorum. O zaman o fikir erken oluyor. Aslında 1800'lü yılların başından beri başlayan o endüstri devrimiyle girip bugünkü hayatımızı şekillendiren bir sürü olayın içinde tasarım var. Her iyi tasarım her insanın hakkı. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümleriyle yine sizlerle beraberim. Yanımda yine muhteşem biri var. Kim var? Ozan Tığlıoğlu bizlerle beraber. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz valla. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim valla. Bayağıdır da görüşemiyoruz. Evet bayağı oldu. Müthiş en son bir yemekteydik galiba. Evet, Öyle bir de ondan şey sonra şarkılar söyledik beraber. Aynen, Müthiş bir aynen, zamandı. harikaydı. Çok evet, güzel. evet. Doğru. Nasıl geçiyor hayatın şu anda? Valla hayatımız aslında kendimizde güzel geçiyor. Tabii Türkiye'nin koşullarını düşündüğümüzde her ne kadar güzel geçebilirse diyebilirim yani. Ama onun dışında yoğun, koşturmacalı bir hayatımız var. Ya sen hayatımızın bizim galiba bu çağda en önemli yerindesin. Çünkü tasarım dediğimiz bir nokta öyle bir hale geldi ki yani özellikle hani product design dediğimiz ürün tasarımı doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Ürün tasarımı hayatımızda bir şeyleri alırken mesela objeleri bardak bile olsa ne alıyorsak onun işlevinin dışında bir kere kişisel bir bağ kurmak istiyoruz. Bu benim kişiliğime çok uygun değil ya da tam benlik bir şey dediğimiz şey bu sizin yüzünüzden oluyor. Değil mi? Doğru mu söylüyorum? Doğru. Aslında öyle diyebiliriz. Ve sayenizde. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tabii çok değerli bir meslek. Ben de mesleğime aşık olan insanlardan birisiyim. Çok seviyorum. Onunla yatıp onunla kalkıyorum. Aslında biraz da hayatımın bir biçimi haline geldi. Tabii bununla ilgili çok fazla uzun konuşabilirim. Yani biliyorsunuz bazen birikmiş şeylerimiz oluyor. Bir yerlerde de biz bazen öğrencilere anlatıyoruz. Bazen kendi aramızda sohbetlerle bunu sürdürüyoruz ama. Abi evet. Evdekileri arayın. Gitmiyoruz bugün. Evet yani insanın bir maddeyle bağ kurma hadisesi var. Ve bir empati kuruluyor. Biz de aslında müşteriyle bir empati kurmaya çalışıyoruz. Yani sizin aldığınız bardağın rengi farklı olabilir, bir başkasının farklı olabilir. Birisi bu bardaktan hoşlanmayabilir ama burada çok küçük bir ayrıntı var aslında. Bu bardak gerçekten işlevsel mi? Yoksa işlevsel değil de sadece beğendiğiniz için aldığınız bir obje mi? Çünkü tasarım çok boyutlu bir kavram. Yani bu aslında 1800'lü yılların başından beri başlayan o endüstri devrimiyle girip bugünkü hayatımızı şekillendiren bir sürü olayın içinde tasarım var. Yani her şeyde var diyebiliriz. Ama birisi analitik düşünceyle gelişiyor. Birisi de tasarım düşüncesiyle başlayan bir yaratım süreci diyebilirim. Çok güzel ya. Yani bu süreç çünkü bizi hani background'u ne kadar ilgilendiriyor emin değilim. Yani bir yandan bir şeyleri izlerken bu nasıl yapılmış diye videoları var ya yani how to videoları değil de daha böyle belgesel gibi konular. Tabii. Yani işte bir kağıdın yapılması işte görüyoruz ya Japonya'da nereden nerelere geliyor konular falan. Onlar böyle hani belgesel gibi hikayeleri var, videoları var. Çok hoşumuza gidiyor. Fabrikasyon olmaması özellikle. Bir şeyin çok böyle öznel, biricik olduğunu biliyor olmak bir anda bizim için değerini çok artırıyor. Aynı böyle sanat eserlerinde olduğu gibi. Doğru. Yani bu tabii şimdi benim ben biraz da endüstriyel bakış açısında yaklaşan bir tasarımcıyım. Ancak bunun dışında sanatla ya da farklı düşüncelerle birleştirdiğim bir sürü tasarım düşüncemiz de var. Birçoğu hayata geçiyor, bazıları henüz bekliyor ve bir gün hayata geçecek. Ama orada dediğin gibi yani işin arka tarafı tabii çok büyük bir alan. Yani bunun endüstrinin her alanını düşünün. Sanayi, teknoloji, burada tasarım, kendi mimari tasarımı arka tarafında ve bunun üretilebilir, sürdürülebilir bir tasarıma dönüşmesi hadisesi tabii çok daha geniş boyutlu bir kavram. Ben biraz daha buralarına da takılıyorum. İşin aslında biraz da taleplere göre de bunu belirtiyoruz ya da nasıl diyelim öyle ortaya çıkıyor diyebiliriz.
Ama aslında her ikisi de senin dediğin yola çıkıyor gibi. Şey gibi söylemek istiyorum. Hatta soruyu da ona geliyor. Şimdi hani sizin şirketiniz Goa, hani ödüllerle geçmişi olan bir şirket. Ve ben özellikle de incelediğimde web sitenizi falan, yani yaptığınız işleri de zaten hep takip ediyorum ya. Hani Eyvallah. fuarda falan da konuşacağım ama mesela bu ödüllerin geliyor olması bize nasıl, mesela işte yönetmen olsan, müzisyen olsan ödül aldıkça ya da daha doğrusu belirli kitlelere ulaştıkça talebi değişmeye başlıyor. Talebin yöntemleri de değişmeye başlıyor. Bazen kimi senden bir şey isteyen insanlar sana komple bırakabiliyor. Ya da öyle biri geliyor ki seni değiştirebiliyor. İşini de yani artıya da çıkartabiliyor. Ya da hiç Kesinlikle. yapmadığın bir şeyin kapısını da açmaya başlıyor. Sizde nasıl gelişiyor? Böyle bir durum var mı? Ya şöyle, tabii ödül almak çok keyifli ve güzel bir hadise. Yani yaptığınız bir işin bir yerlerden ödül alıyor olması aslında onun bir bakıma birçok kullanıcı tarafından, bir sürü kurul tarafından geçip bir değer, bir kabul görmesi anlamına geliyor. Ama benim için, ben ödüllere çok takılan bir adam değilim açıkçası. Yani ödülü olmayan da çok başarılı ve çok iyi tasarımcılar var. Bunlar biraz fırsatlar ve sizi hayatın nereye getirdiğiyle ilgili. Yani siz bazen siz başvuruyorsunuz ödüllere, bazen de kurullar size ulaşıyor ve böyle bir talepte bulunuyor. Siz davet ediliyorsunuz. Tabii ki güzel yarışmak ya da işte başka ürünlerle birlikte bir ödül almak. Ama tabii burada ben biraz daha işin karşılık bulmasıyla daha çok ilgileniyorum. Yani ben aslında ne kadar çok kişiye ulaşıp hikayemi anlatabilirsem benim için en keyifli tarafı bu oluyor. Yani daha doğrusu beni en çok mutlu eden tarafı o oluyor. Buradan bakıyorum biraz daha. Peki diyebilirim. taleplerinde değişim oldu mu? Yani mesela ya da şu en şaşırtan bir anın var mı? Yani bana böyle bir şey beklendi mesela. Ya şöyle, hiç beklemiyordum dediğin. ödülün şöyle bir avantajı oluyor. Ödül sizi dünya pazarında bir yerde konumlandırabiliyor. Yani bizde ki gibi, yani mesela işte Altın Koza'yı düşünelim. Yani Altın Koza aldığı zaman bir yönetmen Altın Koza almış, süper işte falan diyebiliyoruz, ama bunu dünya ölçeğindeki karşılığını ben bilmiyorum o alanda. Ama bizde işte bir Red Dot'ı varsa diyor, Red Dot almış bir tasarımcı, bir bakış açısı değiştiriyor olabilir, ama aslında bizim kimliğimizi ya da yaptığımız işlerin önünde geçen bir hadise değil. Yani çünkü biz daha çok görsele ve durağan, insanların gözüne giren şeyler yaptığımız için burada bir faydası oluyor diyebilirim yani. Peki ben şimdi Avrupa pazarında ya da bir yandan da buna da girdik yani. Şimdi mesela bir yandan da ofis tarafı var senin hayatında. Bir de ozan tarafı var. Başlı başına, kendi başına kaldığın bir anın var. Hem bunun çalışma rutinleri, günlük çalışma rutinleri nasıl geçiyor? Belki ikiye ayrılıyordur. Onun için merak ediyorum. Tabii. Ya ben aslında uzun yıllar bir şirkette bir profesyonel kariyer sürdürdüm. Aslında şirketimizi temellerini belki çok eski atmış olabilirim 2013'lerde, ama aslında aktif olarak da 2019'da kendi şirketimizi yürüttük. Aslında ofisteki ile evdeki adam aynı, yani çok büyük bir fark yok. Çok aşırı kurallara, böyle belli disiplinlere, köşeleri olan bir adam değilimdir. O da çünkü dünyada hiçbir şey çok sert değil yani, ve bir yumuşaklıkta akması gerekiyor. Genel olarak arkadaşlar... Biraz radyüs. Evet, birazcık radyüsleri var. Orada da tabii iş yapma biçimlerimizi etkiliyor bu. Çünkü biz hani böyle sabah 8, akşam 7 gibi çalışma biçimimiz yok. Bizim için her an her zaman aslında çalışma ve düşünce. Tabii ki bunun fiziksel bilgisayar üzerinde geliştirdiğimiz çok süreci var. Çok uzun meşakkatli işleri var, ama orada da belli bir yıllardır iş yapma biçimim var ve onu sürdürüyorum. Profesyonelde de aynı şekilde sürdürdüm. Şimdi de aynı şekilde sürdürmeye devam ediyorum. Ama evde de aynı adamım. Yani geliyor, işte iPad'imi alıyorum bazen. Yani hep konuştuk ya. Evet. Böyle biraz meditasyon gibidir yani benim için çalışmak, iş yapmak. Hayatımın belli kısımlarında, günün belli saatlerinde, evde de olur, nerede olursam olayım, kendime alanlar ayırıyorum. Oralarda hep düşünürüm. Yeni bir şeyler keşfetmeye Az önce konuştuk ya çalışırım. içeride. Hani
ne zaman çalışmadığınızı bilmiyoruz. Aynen öyle. Ya biraz öyle gibi ama tabii hayatı da çok yaşamayı seven bir adamım. Ya ailem var. Birlikte çok vakit geçiriyoruz. Eşim çok anlayışlı bazı konularda. Tabii ki bu böyle bir birlikte olmakla ilgili. Yoksa bazı şeyler de öyle kolay kolay olmuyor tabii ki yani diyebilirim. Ya bir de konuşmuşken, anlatmışken şimdi eşin de zaten beraber bu işi yapıyorsunuz. Evet, eşimle beraberiz. Ve Ortağım. bir yandan da Kurucu. ailecek de tasarımı hep beraber yapıyorsunuz. Yani kızın da zaten tasarımcı. Yani şöyle eşim Gaye bale sanatçısı aslında. Şirketimizin de ortağı. O işin biraz pazarlama ve sanat tarafından bakıyor. Yani o da başka bir mesela. disiplinden geldiği için aslında çok disiplinli. Yani aşırı belki de beni disipline eden taraf Gaye. Çünkü ben biraz disiplinsizimdir. Yani şu anlamda çok kurallar ve çok şeyler beni biraz böyle yaratıcılığımı baskılayabiliyor. Bu tabii ki bu baskıları atlatıyoruz, yıllardır tecrübemiz var. Bu ne baskısı işte, ekonomik baskılar, hayal ettiğimiz ya da kurmak istediğimiz bir bilgisayar, işte bunlar hep böyle bazı istediğimiz şeyler ama onlara ulaşmak için de bir çalışma, bir yol gerekiyor. Orada eşim bütün muhasebe, finans, aslında bütün yük onda. Ne kadar ilginç değil mi mesela? Ya, değil mi? Bale Öyle sanatçıları. değil mi? Bale sanatçısı ama ya tabii onların kendi disiplini. Ya böyle küçümsemekle falandan bahsetmiyorum. Yok, Hani yok. disiplinin kendi akademik disiplininde de merak olsun öyle bir şey yapar. Çok disiplinli bir sanat aslında. Tabii, bale. tabii. Yani çok aşırı disiplinli ve çok çalışma. Kötü şaka yapayım mı? Tabii abi parmakların üstünde duruyorlar. Yani, aynen onun gibi. O tabii şey. Caner bak çıtayı bugün düşürmemiştik. Düşürdüm. O tabii etkiliyor. İşin finans tarafı ve pazarlama onda. Biz de tabii işin hatta müşteri tarafı, yeni müşteri bulma gibi konularda da birlikte çalışıyoruz. Bir yandan da ben de diğer tabii ki işin göz önünde olan tarafındayım. Kızım moda okuyor, moda tasarımı. O da İtalya'da. Tabii çok birlikte o da çok çizer, sever ve çok yetenekli. Böyle birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz, konuşuyoruz, sohbetlerimiz oluyor, bambaşka konular. Yani çünkü aile, ya evde böyle sohbetlerimiz biraz farklılaşıyor zaman zaman. O bizi çok mutlu ediyor. Yani o sohbet, o girdiğimiz o felsefi düşünce, o sosyolojik anlatımlar bilmem ne bir yandan sizi aslında besliyor ve bugünkü olduğumuz hale getiriyor. Şimdi kızımla da aynı şeyleri konuşuyor olmak, benzer düşüncelerde olmak. Bir de o orada şu anda Onun beslenmeye devam ediyor. Tabii onun Yani gelişimini görmek, belki de birçok tasarımcının hayal ettiği bir okulda okuyor. Bizler burada okuduk yani. Mesela oradaki farkları görüyoruz. Buradaki bir öğrenciyle oradaki öğrencinin farkı, yaratıcılığını nasıl beslediğini, okulun desteklediğini görüyoruz filan. Tabii bunları da gelip buradaki dostlarımız, arkadaşlarımız da biliyor hepsi hemen hemen. Ama oradan fikirler, onun da bize anlattığı, kattığı çok şey var. Kızının düşünceleri. Bizim bir neticede onlar bizim bir yeni versiyonumuz diyebiliriz. Tabii, yani tabii, yeni tabii. sürüm diyoruz ya. Onlar yeni sürüm. Yeni yani. güncelleme Aynen, orada güncellenmiş update. sürüm. Aynen. Biz hep update edip yani demin konuştuğumuz şey yani. Kamera aynı, o aynı. Evet. İşte bir şeyleri değiştiriyoruz yani diyebiliriz. Peki gelecek planları neler? Fuarlar vesaire gibi bahsedersek. En son fuardaydın. Bir önceki programda vardın da fuarın gelemedim. takvimiyle olamadı. Doğru. Biz planlar yapıyoruz ama gelecek o planlar içinde değişebiliyor. Yani bu çünkü hiçbir doğrusallıkta hiçbir şey ilerlemiyor. Hayatımız da öyle. Gelecekle ilgili böyle çok aşırı anlamlar yüklemiyorum. Ben bugüne biraz daha bakan ve odaklanan birisiyim. Bu hani klişede değil yani. Ya işte şu anı yaşıyorum şuradan falan. Öyle bir şey değil ama evet yani bugünün sorunları ve bugünün problemleri ama gelecekte olan problemleri ve sorunları da bugün aslında çözüyoruz, görüyoruz. Oraya doğru o adımları atıyoruz. Gelecekte tabii ki herkesin bir yolculuğu vardır. Bunu şey için de soruyorum. Yani AI şimdi mesela hayatımıza çok girdi ya. Yani şimdi hayatımıza AI'nin varlığı sizin de yani hepimizin de geleceğini değiştirmeye başladı. Kesinlikle. Mesela yani gelecek planlarını bir anda değiştirme planları yapmaya başladı. Aynen. Yeni bir tasarım yaptı. Yani hem mesela AI burada sana engel mi oldu ya da geleceğinde nasıl katkı sunuyor ve şu anda nasıl faydalanıyorsun? Bunu biz kendi aramızda da çok tartışıyoruz. Ben açıkçası karşı değilim.
ve çok da iyi kullandığımızı düşünüyorum biz ofisimizde. Ne açıdan kullanıyoruz? Tabii bu şöyle, benim kullandığım ve hatta içinde olduğum bazı programlar var. Yani burada tabii konuşulur mu konuşulmaz mı bilmiyorum ama kurulun içindeyiz. Her ay geri bildirimler verdiğimiz bir yapay zeka ekosistemin içinde olan birisiyim. Çok iyi. Ama burada ben işin şu tarafındayım. Dünya buna entegre oluyor, görüyorum. Biz biraz geç kalıyoruz ülke olarak. Yani bu yazılım geliştirmenin dışında okullarda yapay zekayı karşıya almak yerine onunla birlikte hareket etmenin gerekliliğini görüyorum. Ben en azından kendi fikrim o. Ne yapıyoruz biz? Şu anda süreçlerimizi biraz kısalttık. Ne açıdan? Şimdi biz sketch yapıyoruz mesela. Bu sketchleri hızlıca render modellerine geçirebiliyoruz. Yani müşterimize gittiğimizde aslında kendi fikrimizi bir yapay zeka desteğiyle çok hızlı, çok daha ileri seviyede bir görsel nitelikte sunuyoruz. Çünkü biz kendi yapay zekamız metodumuzu, kendi bilgilerimizi oraya yükleyip aslında bir asistan yarattık kendimize. Yani biz şu anda yardımcı olarak kullanıyoruz bunu. Gelecekte neye evrilir? Hani diyorlar ya işte Einstein'la yapay zekayı birleştir. Evet belki bir gün bu olacak. Korkutucu da bir yandan hani baktığınız zaman ama bundan 20 sene önce, 25 sene önce okulda bilgisayar yoktu. Yani biz ne yapıyorduk? Her şeyi elle çiziyorduk. Ve bilgisayarlar işlerimizi elimizden alacaktı. Alacaktı. Aynen öyle. İşte 2000'lere girdiğimizde kriz. Bence bunlar korkutucu bakış açıları. Zaten genel olarak her şey korkutucu gösteriliyor ama bence bunu birlikte mesafeler alınabilir ve hiç kimsenin de kaygılanmasına gerek kaldığını düşünmüyorum. Bu şu demek değil ki yapay zeka yarın bir gün işte reklam sektöründe ben şimdi gördüm hatta yani yeni bir Yapı Kredi reklamında yapay zeka kullanmışlar. Evet çok var. Yani tamam dedim. Demek ki bu buralara giriyor. Klipler başladı. Burada renderlarla bilmem ne vesaire bir şeyler bir ay uğraşacaklar. Çok kısa sürede bir şey geliştirmişler. Tabii bizim ekip arkadaşlarımızdan Deniz Demirel şey yapıyor. Bayağı albüm kapakları falan tasarlıyor. Kitap kapağı tasarlıyor. Şu anda birçok kişiyle bu konuda çalışıyor. Ama bu şu demek değil. Yapay zekayı bırakmak demek değil bu. Yani evet bir prompt yazıp hiç kimse bilmeyen birisi bile bir şey ürettirebilir şu anda. Evet, ama bunun üretilebilmesi yani gerçek sonuçları, verileri daha şu an öyle bir şey yok. Bir de bir şey noktası var. Kimin promptu? Bu her zaman önemli olacak. Aynen öyle yani ilk fikir, ilk düşünce kimden çıktı falan gibi şeyler bence daha şu anda oralar açıktır. Bir evet. Formatımız gereği kamera arkasından da sorular alıyoruz. Prompt mimarlığı gibi bir şey türedi. Mühendislik gibi bir şey aslında. Evet. Yapay zekaya aslında biz yön verip istediğimiz şeyi ondan almak için kullanmaya çalışıyoruz ya. Siz bunu nerede, nasıl kullanmayı planlıyorsunuz ileride? Biz aslında şöyle dediğin gibi o bir prompt mühendisliği gibi bir şey. Aslında iyi bir edebiyat diliyle siz yapay zeka ile çok rahat çalışabilirsiniz. Yani çok güzel veriler size elde edebilir. Aslında onun da yaptığı şey bir sürü bilgiyi toplayıp size işte süzüp vermesi. Şimdi bizim tarafta bir promptla ürün yaratma hadisesine ben karşıyım. Yani burada onu bir muhafazakarlık geldi. Orada muhafazakarlık geldi. Bu engellenebilecek de bir şey değil. Ve çok güzel şeyler görüyorum. Yani çok inanılmaz görseller çıkıyor ve işte onları hareketlendiriyorsunuz falan. Harika yani müthiş. Ama bu endüstrinin içinde neye katkı sağlayacak onu daha göremiyorum. Henüz göremiyorum. Bir de üretilebilir mi? Aynen. Değil mi? Ama bizim yaptığımız şey şu. Ben bu bardağı çizdim ve bunu yüklediğimde ona bazı stil transferleriyle ve bir promptla kendi yaptığım şeyi 26 tane versiyonunu görebiliyorum. Ben bunu deneyerek yapmak istersem render alıyorum, önce modelliyorum. Yani neredeyse bir 2 hafta sürüyor yani. En iyisine ulaşana kadar da biz biraz da böyle takıntılı tipler olduğumuz için bazı konularda ya inanılmaz çok hızlı bir şekilde yani 2-3 dakika içinde bu bardağı ben fiziksel olarak değil ama görsel olarak görüyorum. Bu benim için iyi bir şey. Yani sonucunu en azından yaklaşıyorum. Ve nerede yanlışlarım olduğunu görebiliyorum. Tamam demek ki bu benim hayatımda bir kolaylaştırıcılık yaratıyor ve bunu bu şekilde kullanmayı devam edebilirim. Yani buradan bakıyorum biraz daha. Bir sorum daha var. Şimdi aklıma geldi. O da şu. Biz
mesela örnek veriyorum araba tasarımları görüyoruz. Bir de çok fütüristik Yapıyoruz arabalar biz de, tasarımları evet. görüyoruz. Ya da bir moda kıyafeti görüyoruz ama çok fütüristik başka bir şey görüyoruz. Siz tasarımcılar bu ürünlerin tasarımlarını yaparken üretilebilirliği ya da sosyolojik durumları gereği kullanılabilirliği ile ilgili göz önünde bulundurarak mı tasarlıyorsunuz? Yoksa evet öyle bir yapıyoruz, bir de kendimizin en ileriye gidebileceğimiz aklımız nerede onu mu yapıyoruz? Nasıl? Ya aslında Nasıl soru ama? güzel soru. Yani güzel soru. Şimdi Kendimi övdüm. sınırlarımızı zorlamak bizi geliştiren bir şey. Bu yaptığımız skeçler benim de var. Uçuk kaçık ve robotlar vesaire. Benim çocukluğumdan beri yaptığım bir sürü karakterlerim vardır. Yani hiç görücüye bile çıkarmadım ama bazen yani farklı sanat ya da ürün üretme alanlarına giriyorum böyle. Şimdi burada çok ince ayrımlar var aslında. Yani ben tasarımın herkese ulaşılabilecek noktasında çizgilerinde dolaşıyorum. Yani her iyi tasarım her insanın hakkı. Buradan bakıyorum olaya ve bir tasarım ekosistemi sadece tasarımcıyla biten bir konu değil. Evet, dünyada çok ünlü tasarımlar, bizim de ilham aldığımız, çok sevdiğimiz işte bir Philip Stark'ın bir tasarımının ulaşması zor olabilir. Ama müthiş bir tasarım değeri, görseli vardır. Fakat benim de yaptığım bir tasarımın 10.000 adet satıp işte bir sürü insana ulaşma şansı da vardır. Evet, ben çok fütüristik yaklaşımlarda bulunmuyorum. Biraz daha ayağı yere basan bir tasarım dilinden hareket ediyorum. Ama görücüye çıkarmadığım çok fütüristik, hayal ettiğim ve belki bir gün gerçekleşmesini... Kendin eğlendiğin. Kendim eğlendiğim ve bir gün gerçekleşebilecek işlerim de var. Yani bundan 10 sene önce yaptığım bir şeyi ben bugün satıyor olabiliyorum. Yani o bir müşteriyle buluşturabiliyorum. O zaman o fikir erken oluyor. Çünkü bazen biz bu şey gibi yani bir fikir aslında tasarım düşüncesiyle yola çık. Yani o sosyolojinin de ona yaklaşması gerekiyor biraz, değil Ya mi? biraz tabii ki yani çünkü Toplumsal durum. daha üretilebilir olamıyor bazı şeyler bile. Yani çok O fazla yüzden yatırım gerekiyor tabii. Ama bazı obje Yani tasarımları araç var. şarj istasyonu olmadıktan sonra elektrikli Bu kadar aracı olmaz. üretsen Tabii. ne oluyor ya o Şimdi, yüzden. ben de araba tasarlamayı çok seviyorum. Çok fütüristik şeyler de yapıyoruz bazen ama çok atıyorum bir Murat 124'ün de yeni versiyonu nasıl olur diye kendi kafamdan geçip onu şimdi çok hızlı bir şekilde skeçlerimi modelliyorum. Görüyorum ama müthiş diyorum yani bu böyle bir şey olabilir filan diyor. Çok Bakıyorum. güzel, çok güzel ya. Aynen. Taş kağıt makasa geçiyorum. Tamam. Okey geçelim. miyiz? 1, 2, 3. 1, 2, Tamam, yeniden. 1-0 öndeyim. tamam. 1-1. Devam. Bir daha. 1. Oğlum sen aynı anda göster. Nerede oldu böyle? 1. Ben senden önüm de 2-1 öndesin. 2-2. 2. Dön dön dön. Son. 1. Oo, bu makaslar 3-2 önde. Kazandık. Bugünün öğrencilerine, geçmişte de akademik olarak da bunu okudun. Hani okulun da bu ve hayatın da bunun üzerine gidiyor. Bir yandan da işte dediğim gibi kızın da zaten bu işi yapıyor. Hani tasarım dünyasında. Şu anda geleceği öngördüğün kısımlarını düşünecek olursak tahmin ediyoruz ki değişecek. Şu anki öğrencilere, ürün tasarım okumak isteyen ya da okuyan öğrencilere ne öneriyorsun? Gerçek ama hamleden bahsediyorum. Yani abi işte şunlara bakıyorsunuz ya okulda. Onu geçin. Şu kısmını geçin. Direkt şunu yapmayın. Piyasada bu önemli gibi bir şeyden bahsediyorum. şöyle üniversitedeyken hepimizin çok uç hayalleri oluyor. Yani bambaşka. Benim mesela çok kısa bir şey söyleyeyim. Benim hayalim mesela Amerika'da işte Star Wars gibi böyle bir şeyin içinde o yerleri tasarlamak, o objeleri işte bir lazer kılıcı falan yeni böyle öyle bir hayaller içinde geziyordum. Ama tabii zaman içinde anladık ki dünya öyle bir yer değil yani. Sizin hayalleriniz için bayağı bir çalışmanız lazım. Bazı yerler Esenler. Aynen öyle. Şimdi tabii ki biz üniversitedeyken kendi şirketimizi kurduk vesaire biraz daha farklı bir yola ilerledik sonrasında. Ancak bütün genç kardeşlerime söyleyeceğim şey şu, deneyim
kazanmaları gerekiyor. Yani çünkü tasarım her şeyde aslında mimariden tutun da yani sanayi ürününe kadar bir sürü alanda grafik, reklam yani her şey aslında bir tasarım. Sizin gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz alan neyse onu hızlı keşfetmek gerekiyor ve bir sürü disipline de ile ilgili de farklı alanlarda deneyimler kazanmak. Bence en büyük katkı bu. Yani bu ne demek? İşte staj yapmak olabilir, bir yerde yazın çalışıyor olmak olabilir. Bunun niteliği, içeriği çok önemli değil ama bir tasarımcı bir mimarlık stüdyosunda da çalışabilir. Yani deneyim kazanmak bence bizim işte en önemli kısımlardan birisi. Yani Deneyime odaklanmalar lazım. kesinlikle. Yani şimdi burada tabii ki konuşacağım. Bizim bu zaman Peki ama şunu içinde- soracağım. Şimdi çocuk demeyecek mi yani arkadaşımız? Yani abi zaten bizden deneyimsiz diye işe almıyorlar. Burada ne yapacaklar? Nasıl deneyim kazanacaklar? Hepimiz yaşadık ya bunu. Tabii ki çok haklısın. Şöyle kovalaması gerekecek. Yani bunu biz de öyle yaptık. Yani kovalamak gerekiyor. Yani hele şimdi günümüzde kimse Ya da şey mi yapacak? Çok mu üretecek? Yani hani portfolyo mu hazırlayacak? aynen, Ondan bahsediyorum. kesinlikle kendi fikirlerini ve düşüncelerini muhakkak bir yere dökmeli. Ve bunu da müşterilere ya da bir yerlere gittiği zaman ya da bir iş almaya, bir işe girmeye gittiğinde onu gösteriyor zaten portfolyosu. Ama o sadece bir şey ifade etmeyebilir. Anladım. Ama bir fikri varsa bunu hayata geçirmek için kağıda dökmesi gerekiyor. Yeter. Bu unutulmaması için bir kere. İkincisi de dediğim gibi ortam hani ekonomik koşullar bizde de çok namütenayi değil. Yani. Evet. Ancak zorlarlarsa evet zorlamamız gerekiyor. Çünkü biz birazcık 1-0 geriden geliyoruz genel olarak. Noktamızda olduğumuz. Biz 0-0'a gelmek için biraz zorlamak ve sonra 1-0 öne geçmek için de bayağı bir yol almamız gerekiyor. Evet. Genel olarak. Genel olarak. Dünya Hep beraber, ölçeğinde- hep beraber. Aynen, Evet. hep beraber. Aynen. Evet, süper de fanus bölümüne geçiyoruz. Tamam harika. Ne çıkacak acaba? Ha, ne güzel. Sürpriz yumurta gibi. Evet, Kinderlerden. Aynen. Şöyle, evet. Nokta nokta yaşındaki nokta nokta mutlaka bir kere nokta nokta izlemelisin. Evet, bakalım. Cümleni kurduğunda kendi kamerana söylüyorsun. Tamam. Tamam, kaç yaşında? Yaş sınırı var mı burada? 7'den 77'ye. 7'den 77. Tamam bu. Tamam. O 62 yaşında. Güzel. Tamam güzel. Hı? Oyuncak almış. Evet. İsim belirledin mi? 62 belirledim. Ne izleyeceğini de belirledin mi? Belirledim. 62 yaşa uygun bir şey olabilir mi? Tamam. Bilmiyorum, düşünüyorum. İşte ona uygun olan bu. Şimdi 62 yaşındaki Özcan'a mutlaka bir kere Matrix filmini izlemelisin. Müthiş. Müthiş. Benim söyleyeceğim bu. Vallahi Çünkü çok güzel 62 oldu. yaşında bazen bizim geçmiş kuşaklardaki 62'ler biraz belki farklı oluyor ama şimdiki 62 belki izlemiş de olabilir bilemiyorum. Evet, evet. Ama yani Ama izlememiş olabilir yani. İzlememiş de olabilir Evet, yani. evet. Olabilir. Belki çok ilgisini çekmemiştir. Hangi Özcan üstüne alır bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Aynen öyle. Ay vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Vallahi Çok da güzel oldu, keyifli Sağ ol, oldu. Teşekkür ederim. Harikaydı. Çok başarılı. Ben çok samimi ve güzel buluyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım belki ileride bir daha yaparız. Yani. Yaparız, Belli neden olmaz. olmasın? Hiç Aynen. belli olmaz. Harika. Biz belki bir sonrakine gayeyle yaparız. O da güzel olur. Tamam. Bakalım sadece parmak ucunda mı duruluyor? Onu başka bir O şey. fiziksel olarak gösterelim. Çok yanlış anlamış olabilirim yani. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bakın bu kadar değerli isimler geliyor. Bunu tekrar söylüyorum. Bunlar sayesinde de geliyor. Ve izleyici burada reaksiyonu aldıkça ve tepkileri gördükçe bu davetleri kolay yapabiliyoruz. O yüzden yorumlara mutlaka bir şey yazın. Abone olalım. Daha sayımız buralarda şu anda çok az. Ama beraber büyük kalabalık olacağımızı biliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.